Techno Union Army is at your disposal now. Galaksideki en karlı iş her zaman savaşın kendisidir. Klon savaşlarında cephedeki kanı askerler dökmüş olabilir. Ancak o savaşın yıllarca devam etmesi için gereken silahları, gemileri ve teknolojiyi kim tedarik etti? Bir tarafta ayrılıkçıların bitmek bilmeyen B-1 savaş droidi orduları, diğer tarafta Cumhuriyet'in o devasa Kuat yapımı kruvazörleri ve klonların ellerindeki meşhur Blastek silahları. Görünürde birbirini yok etmeye yemin etmiş iki düşman güç. Ancak askerlerin ellerindeki silahların üretim belgelerine biraz yakından baktığımızda her iki tarafın teçhizatının da aslında Teknobirlik'in alt şirketlerinden çıktığını görürsünüz. Ticaret Federasyonu Galaxy'nin lojistiğini, bankacılık klanı ise kredi musluklarını elinde tutuyordu. Ancak askeri ve endüstriyel kompleksi tek eline alan, senatörleri lobi faaliyetleriyle fonlayıp sırf daha fazla silah satabilmek için savaşın uzamasını sağlayan asıl gölge güç Skokoanlı sanayicilerdi. Başkan Wat Tambor, Kont Dooku'ya bağlılık yemin edip droid ordularını ayrılıkçılara tahsis ederken tarafsızlık kılıfı altında Cumhuriyet ordularının da devasa savaş gemileri satmaya devam ediyordu. Onlar için cephede kimin kazandığının bir önemi yoktu. Çünkü her patlayan geminin ve sıkılan her blaster mermisinin faturası nihayetinde kendi kasalarına ödeniyordu. Jedi Konseyi arşivlerine hoş geldiniz. Hazırsanız finansörleri ve lojistikçiler yerine klon savaşlarını tarihin en acımasız ticaret modeline dönüştüren o devasa silah ve teknoloji tekelinin Tekno Birliği'nin zehirli fabrikalarına iniyoruz. Teknobirlik sıradan bir şirket değil, galaksideki en büyük teknoloji ve ağır sanayi firmalarını tek bir çatı altında toplayan devasa bir mega şirketti. Galaktik Cumhuriyet'in son dönemlerine gelindiğinde bu devasa yapının kontrolü, agresif yatırım stratejileri ve acımasız ticari manevralarla Skakoanlı sanayicilerin eline geçmişti. Yönetim kurulunu ele geçiren Skakoanlılar, gövde gösterisi yapmak için şirketin genel merkezini kendi ana vatanları olan Skako Minor gezegenine taşıdılar. Burası o kadar yüksek basınçlı ve zorlu bir atmosfere sahipti ki galakside onlarla iş yapmak isteyen herkes onların bu ölümcül çevresel şartlarına uyum sağlamak zorundaydı. Kısacası kurallar bizzat masayı kuranlar tarafından baştan yazılıyordu. Tekno Birliği'nin nasıl bir kurumsal sömürü makinesi olduğunu anlamak için klon savaşlarından tam 300 yıl öncesine Mustafar gezegenine bakmamız yeterlidir. Şirket bu Lav gezegeninin mülkiyetini tamamen satın aldı ve gezegenin asıl yerlisi olan Mustafarlılardan kendi ana vatanlarında yaşayabilmeleri için kira talep etmeye başladı. Yerel halkın bu fahiş kirayı ödeyebilmesinin tek yolu Teknobirlik için değerli mineralleri çıkartmaktı. İşin en şeytani kısmı ise şuydu: yerel halk maden çıkarmak zorundaydı ve bu madenleri çıkarabilmek için gereken tüm araç gereçleri, hatta kazı droidlerini yine Teknobirlik'ten satın almak veya kiralamak zorundaydılar. Bu kusursuz, acımasız ve asla içinden çıkılmayacak devasa bir borç kölelik sarmalıydı. Holding büyüdükçe sivil teknolojilerden askeri donanıma geçiş yapmaları da kaçınılmazdı. Alt şirketlerinden biri olan Baktoid Combat Automata, ileride galaksiye ateşe verecek olan o meşhur B-1 savaş droidlerinin seri üretimine çoktan başlamıştı. Ekonomik güç beraberinde siyasi gücü de getirdi ve Teknobirlik Senatör Gum Sam aracılığıyla Galaktik Senato'da daimi bir koltuk kazandı. Artık sadece bir şirket değillerdi. Kendi orduları, kendi gezegenleri ve Senato'da kendi yasalarını çıkaran lobicileri vardı. Klon savaşlarından yıllar önce bile birlik o kadar güçlüydü ki bir grup kaçakçı çaldıkları birlik droidlerini Jedi'ların bir eğitim operasyonuna dahil ettiğinde Teknobirlik doğrudan Jedi Yüksek Konseyi'ne başvurup malların iadesini talep edecek kadar cüretkardı. Sistem kusursuz işliyordu. Ancak galaksideki tansiyon giderek artıyordu. Birlik için asıl büyük kar barış zamanındaki madencilikten değil, yaklaşmakta olan o devasa yıkımdan gelecekti. Geonosis'in kızıl kumlarında, Kont Dooku'nun etrafında toplanan o karanlık masada Teknobirliğin başkanı Wat Tambor da yerini aldığında galaksinin kaderi çoktan mühürlenmişti. Yavin Savaşı'ndan önce 22 yılında galaktik tansiyon zirveye ulaştığında Teknobirlik Başkanı Wat Tambor, Geonosis'te Kont Dooku'ya bağlılığını bildirdi ve devasa droid ordusunun ayrılıkçı ittifakının emrine amade etti. Ancak profesyonel bir mega şirket için tüm yumurtaları tek bir sepete koymak affedilemez bir risk yönetimi hatasıdır. Klon savaşları patlak verdiğinde birlik, akıl almaz bir hamleyle galaktik çatışmada tarafsız olduğunu ilan etti. Ayrılıkçı konseyinde bir sandalyeleri vardı ve devasa bir ordu sağlıyorlardı. Ama kağıt üzerinde Galaktik Cumhuriyet ile de iş yapmaya devam ediyorlardı. Şirketin bu sözde tarafsızlığı aslında devasa bir çift taraflı riskten korunma stratejisiydi. Birlik çatısı altında Quad Drive Yards, Blastek Industries ve Republic Senior Systems gibi dev alt kuruluşlar Cumhuriyet'in savaş gemilerini, ağır Venator kruvazörlerini ve klonların meşhur blaster tüfeklerini aralıksız üretmeye devam ediyordu. Yani Cumhuriyet ordusunun bel kemiği aslında düşmanlarının ana tedarikçisi tarafından finanse ediliyordu. Teknobirlik Cumhuriyet'e sattığı her bir savaş gemisine karşılık gizli fabrikalarında ayrıkçılar için tam 1 milyon savaş droidi
Cumhuriyet'in banttan indiriyordu. Kurumun asıl sadakati ne Cumhuriyet'e ne de ayrılıkçılara aitti. Onların tek sadakati savaşın kendisineydi. Çatışma ne kadar uzarsa siparişler artacak ve kar marjları o kadar katlanacaktı. Birliği Senato'da temsil eden GUMSAM, Bankacılık Klanı ve Ticaret Federasyonu temsilcileriyle birlikte tam da bu yüzden el altından lobi faaliyetleri yürütüyor, Cumhuriyet'in savunma bütçelerini arttırarak savaşın daha da şiddetlenmesini savunuyordu. Çünkü artan her askeri bütçe doğrudan birliğin kasasına akan yeni bir gelir kalemi demekti. Bu kirli lobi ağı arka planda Darth Sidious'un büyük planının tıkır tıkır işlemesini sağlıyordu. Birlik, Ar-Ge ve teknolojik istihbarat konusunda da ahlaki sınırlar tanımıyordu. Örneğin Anakses Savaşı sırasında esir aldıkları bir Cumhuriyet askerini makinelere bağlayıp beynindeki strateji algoritmalarını ayrılıkçılara pazarlayacak kadar ileri gittiler. Ancak Cumhuriyet bu değerli askeri geri kurtardığında birlik yönetimi bu devasa istihbarat kaybını müttefiklerine rapor etmedi ve ayrılıkçıların o savaşı kaybetmesine sessizce göz yumdu. Onlar için askeri sadakat diye bir şey yoktu. İşler ters gittiğinde hızlı operasyonel zarar kesme aşamasına geçip kenara çekiliyorlardı. Her iki tarafa da silah satan, askerlerin stratejilerini veri olarak işleyip pazarlayan bu devasa endüstriyel tekel, klon savaşlarının en karlı yıllarını yaşıyordu. Fakat her tekelin kendisinden çok daha büyük bir güce boyun eğeceği o kaçınılmaz gün yaklaşıyordu. Klon savaşlarının sonu sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda galaksi tarihinin en büyük şirket tasfiyesi operasyonuydu. Cumhuriyet hızla galaktik imparatorluğa dönüşürken Darth Vader Mustafa'ya giderek diğer ayrılıkçı liderlerle birlikte Teknobirlik Başkanı Wat Tambor'un da fişini çekti. Üst yönetim kurulunun fiziken ortadan kaldırılmasıyla birlik kelimenin tam anlamıyla başsız kaldı. Ayrılıkçıların kesin yenilgisinin ardından Teknobirliğin hayatta kalan yöneticileri hızla eski müttefiklerinden uzaklaşmaya ve imparatorluk ile masaya oturup barış anlaşması yapmaya çalıştılar. Ancak Şansölye Palpatine'in artık onlara, yani savaşı fonlayan arabuluculara ihtiyacı yoktu. O artık galaksinin tek tedarikçisi ve tek hakim olmak istiyordu. İmparatorluk Teknobirliği acımasızca parçaladı. Şirketin devasa mal varlığı, fabrikaları ve tersaneleri hızla kamulaştırılarak imparatorluk rejiminin doğrudan bir parçası hale getirildi. Bu düşmanca devralma sonrası pastanın geri kalan kısımları imparatorluk onaylı sadık şirketlere birer ödül olarak dağıtıldı. Örneğin Teknobirliğin o devasa maden rafinerileri doğrudan madencilik loncasına peşkeş çekildi. Şirketin en değerli hazinesi olan fikri mülkiyet hakları ve Ar-Ge departmanları, özellikle de SEDAK gelişim mühendisliği gibi kritik kollar kağıt üzerinde Cybot Galactica firmasına devredildi. Yönetim katındaki bu milyarlarca kredilik el değiştirmelerin faturasını ise sahadaki çalışanlar ödedi. Birliğin alt kademe teknisyenleri ve makine ustaları şirketlerinin bir gecede yutulmasıyla işsiz kalarak galaksinin dört bir yanına dağılıp kendilerine yeni işler bulmak zorunda kaldılar. Şirketin otoritesi bir anda kaybolunca dış halkadaki eski birlik tesisleri de yerel savaş ağlarının eline düştü. Örneğin Ipsidon gezegenindeki devasa Ipsium madenleri Mokka adında acımasız bir köle tüccarı tarafından ele geçirilerek kendi kişisel krallığına dönüştürüldü. Bir zamanlar galaksinin kaderini tayin eden, savaşın her iki tarafını da silah satarak tarihin en büyük çift taraflı risk yönetimi stratejisini uygulayan o yenilmez teknoloji tekeli sadece birkaç gün içinde tarihin tozlu sayfalarına ve imparatorluğun gizli arşivlerine gömülmüştü. Klon savaşları bize çok acı bir finansal gerçeği gösterdi. Bir savaşta en büyük kazananlar kahramanlık yapan generaller değil, silah ve teknoloji tedarikini elinde tutan tekellerdir. Teknobirlik yıllarca süren bu devasa yıkımdan inanılmaz bir kar elde etti. Ancak her şeyi hesaplayan o kusursuz algoritmalar, günün birinde Darth Sidious adındaki tek bir adamın tüm galaktik piyasayı tek eline alıp kendilerini yutacağını öngöremedi. Onlar için savaş bir iş modeliydi. Ama Sith'ler için bu mutlak gücün ta kendisiydi. Ticaret Federasyonu ve Bankacılık Klanı ile başladığımız serimizde Teknobirlik ile devam ettik. Peki Jedi Konseyi'nin bir sonraki dosyasında galaksinin hangi karanlık bölgesine inelim? Cumhuriyetin bile vergi alamadığı, sınır tanımayan mafya imparatorluğu Hutt karteli mi? Yoksa galaktik yeraltı dünyasının kalbini yöneten Kara Güneş mi? Fikirlerinizi aşağıdaki yorumlarda mutlaka belirtin. Bir sonraki videonun konusunu hep birlikte belirleyelim. Eğer klon savaşlarının bu finansal ve politik arka planını anlattığımız belgesel serimizi seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve Jedi Konseyi'ne abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar güç sizinle olsun.